Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Arkadaşlar sizlerden ricam beğenileri unutmayalım. Ayrıca kanala abone olup olmadığımızda bir kontrol edersek sevinirim. Şimdi hızlıca bugün bir de emtialara bakalım. Aslında dünden bugüne söyleyecek çok farklı bir şey yok. Gümüşte sadece satışların bir miktar daha derinleştiğini görüyoruz. Aşağıda 24, 23.93 destek bölgemiz vardı. Bunun altına sarkmaya başladık. Bakın şu bir önceki dibin de altında dipler yapmaya başladık. Bugün için aşağıda 23.83 gene önemli bir destek bölgemiz olacak. Bu bölgenin kırılımı da bir önceki diplere doğru tekrar satışların derinleştiği bir süreci gösterir. Yukarıda da ilk takip edeceğimiz artık direnç bölgemiz 24.13. Bunun da üstünde bakın şu düşüşün başladığı bölge var. Bu bölge geçilmeden yükselişlerden bahsedemeyeceğiz. 24.37, 24.31 bölgesi. Bugün parakende satış verisi gelecek. Bu özellikle resesyon için aslında çok önemli. Aynı zamanda tabii enflasyon için de etkili bir veri olacak. Bu veriyle birlikte emtiaların da yönünü netleştireceğini düşünüyorum. Buradan hızlıca bir ons altına bakalım. Ons altında takip ettiğimiz destek bölgemiz 1901-1898 bölgesiydi. Bu bölge kırılırken bakın oluşan bir dip hareketi vardı. Son bir güç toplamı olarak görebiliriz bunu. Hatta burada bir testere hareketi de söz konusu. Bu da 1893. 1893 kırıldığı takdirde burada da satışların derinleşme ihtimali doğacak. Aksi takdirde de yukarıda 1922-1929 şu alan önemli olacak. Destekler korunduğu takdirde buradan gelecek alımlarda gene bu direnç bölgesini takip ediyor olacağız. Burası da gene bugün ve yarın gelecek olan verilerle daha da netleşecektir. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da yatay hareketin devamını takip ediyoruz. Destek olarak 78-75, 78-44 bölgesini takip edeceğiz. Direnç olarak da yukarıda 80-65, 80-29 bölgesi önemli olacak. Bu yatay hareketin kırılımına göre altın ve gümüş de yönünü netleştirecektir. Buradan hızlıca platin ve paladyumun da seviyelerine bir bakalım. Platinde hatırlarsanız şu yatay bandı takip ediyorduk. 1053-1042 destek bölgesi vardı. Bunun altında hareketler görüyoruz. Bir ara destek direnç bölgesi olarak 1029-1024 takip edilebilir. Ancak esas piyasanın satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için bakın şu son yükselişin başladığı destek bölgesi önemli. Bu da 1006-999, 1006-1000 bölgesini takip ediyor olacağız. 1000'in altında satışlar hızlanabilir. Dikkat edelim bu seviyelere. Buradan hızlıca bir paladyuma geçelim. Paladyumda sıkışan bir üçgen hareketi takip ediyorduk. Ara destek direnç bölgesi olarak 1754-1740 bölgesiydi. Bunun altında hareketler görüyoruz. Bakın kırılıyor, sonrasında direnç olarak çalışıp tekrar satışa dönüyor. Bugün ve yarın gelecek verilere göre de burada aşağıda 1684-1660 destek bölgesini takip edeceğiz. Yukarıda da geçmişin desteği olan bu ara direnç destek bölgesi 1754'ün üstüne atıyor muyuz? Bu seviyeler önemli olacak. Buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gramlara gene bir 4 saatlik grafikten bakalım, daha net tabloyu görüyoruz. Burada şu yatay banttaki hareket devam ediyor. Yukarıda 14.80, aşağıda 13.98 önemli olacak. Onslara gelecek hareketle birlikte burada kırılımları takip edebiliriz. Yalnız bakın ons gümüşte satışlar bir miktar derinleşmeye başlasa da gramın ona katılmadığını, şu destek bölgesini koruduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi doların artık 18.77'lere ulaşmış olması. Dolar Türk lirasının güçlü duruşu bakın gramlardaki satışları sınırlandırıyor. O nedenle dolar Türk lirasını da gene yakından takip etmeye devam edeceğiz. Burada bir kopuş, yükseliş, sonuçta bir seçim sürecine de giriyoruz. Gramlarda satışların gelmesinin dışında yükselişlerin hızlanabileceği bir süreci bize gösterebilir. Dirençler kırıldıkça yeni alım yapmak isteyenler de alımlarına yön verebilir. Aksi takdirde onsların düzeltme sürecini takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca bir gram altına geçelim. Gram altında da bakın şu destek bölgemiz önemli olacak demiştik. 1148-1146. Bunun altında şu son güç toplayıp yükselişini başlattığı bir seviyemiz var. 1143. Bu 1143'ün kırılması burada satışları bir miktar derinleştirebilir. Yukarıda da takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1164-1161 bölgesi. Dolayısıyla şu yatay bandın kırılımına göre yönü netleşecektir. Ancak tekrarlıyorum, gram altın içinde dolar Türk lirasının hareketlerini yakından takip etmemiz gerekecek.
Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.